Merhaba arkadaşlar. Science on Sound Money Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu Kinesis Money Türkiye ofisiyle olan röportajımız. Röportajı geçmeden önce kanalımızın amacından bahsedeceğim. Sağlam parayla adil ticaret yapabilmesi, insanları buna teşvik etmek. Sağlam para ne derseniz altın ve gümüş, enflasyona karşı gelen, özellikle altın, enflasyona karşı hiç değer kaybetmeyen Science Source and Money aslında Amerika kanalı var. Biz ise Türkiye'de bunu tanıtmak amaçlı yapıyoruz. Bu kanalı bu yüzden kurduk. O zaman röportajımıza geçelim. Merhabalar Alp Bey. Merhaba Serhat, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün size Kinesis hakkında sizin de bulunduğunuz konumla ilgili sorular sormak için geldim. Tamamdır. Önce birinci sorudan başlayalım. Kinesis'in Türkiye'deki planı nedir? Kinesis'in Türkiye'de iki tane planı var. Bir tanesi şu an dünyada kullanılmakta olan Kinesis Monetary System, yani Kinesis yeni ekonomik parasal sistemin Türkiye'ye uygulanması, Türkiye'de başlatılması. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tahminimiz tutarsa 2023 senesi içinde Türkiye'de Kinesis'in Kavul ve Karp isimli ürünlerini kullanabileceğimiz parasal sistemi hayata geçireceğiz. İkinci planımız, ki şu faaliyette bu an itibariyle Kinesis'in Türkiye'de kurmuş olduğu bir özel darphanesi, bir basım evi var. Burada altın ve gümüş ürünler üretiyoruz. Buna ilave olarak da bir rafinerimiz açılacak çok yakın zamanda. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Dolayısıyla özetle Kinesis'i hem fiziksel hem de elektronik dünyada görebileceğiniz değişik hizmetleri olacak Türkiye'de. İkinci soru, Kinesis Türk hesap sahiplerine neler sunacak? Dediğim gibi bugün itibariyle fiziksel ürünlerini sunabiliyor. Altınımız ve gümüşümüzü, fiziksel üretimlerimizi satın alma imkanını çok yakında başlatacağız. Şu an ihracatta bulunuyoruz ama çok kısa bir zaman sonra iç piyasada da bu ürünlerimiz halkla birleşecek, buluşacak. Yılın ikinci yarısı ve sonrasında ise Türk müşterilerin dediğim gibi Kinesis elektronik hesaplarına kavuşmalarını sağlayacağız. Tabii bu onlara büyük bir ufuk açacak. Öncelikle elektronik birebir karşılığı olan altın ve gümüş üzerinden yatırım yapabilecekler. Yaptıkları yatırımlara her ay bir getiri alabilecekler. Bu paralarını değişik farklı madenlere, değişik kripto para birimlerine ya da değişik ülke para birimlerine Kinesis borsası üzerinden çevirme imkanları olabilecek. Transfer yapabilecekler, çok düşük masraflara transfer yapabilecekler ve belli bir zaman sonra devreye girecek Kinesis debit kartla burada yapmış oldukları yatırımları dükkanlarda ve dünyanın şu an 146 ülkesi olması gerekiyor. Buradaki değişik dükkanlarda anında harcama yapmaya yetecek kartlar olacak. Bunun üzerine harcama yapabilecekler. Peki madenler demişken, evet. Altın, gümüş var şu an. Altın ve gümüş, evet. Peki yeni ürünler veya yeni maden gelecek mi, böyle bir şey? Şu an altın ve gümüş düşünüyoruz. Diğer madenleri şu an için düşünmüyoruz. Tamamdır. Üçüncü sorunum da şu, Türkiye'deki mevcut ekonomik durum malum, hepimiz biliyoruz ve Kinesis buna nasıl yardımcı olabilir? Evet, durum malum. Enflasyon aldı başını gidiyor. Burada bizim Türk tüketicisine yapabileceğimiz en büyük yardım, paralarını altın ve gümüşe yatırdıkları takdirde, biliyorsunuz bu her iki madende tarihi olarak değer kaybetmeyen, tam tersine değeri sürekli artan madenler. Diğer kağıt para birimleri gibi enflasyon altında minimum ezilen ürünler, bu ürünler. Dünyanın her yerinde geçerliliği olan ürünler. Ve Kinesis'in de sunduğu getiri imkanını da üzerinde koyduğumuzda her şekilde enflasyonun yıkıcı baskısına Türk tüketicisinin dayanmasını sağlayacak ürünler bunlar.
Türk lirası yatırma ve sanal banka kartı ne zaman Türklerin kullanımına sunulacak? Bununla ilgili kesin bir tarih var mı? Üzerinde çalışıyoruz. Kesin bir tarih veremiyorum. Amacımız 2023 içerisinde bunu gerçekleştirmek. Darphane tarafından ürünler basılıyor olduğunu Doğru. söylediniz. Bu ürünler Türk toplumuna ilgisini çekebilmek için nasıl şeyler düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz biz Türkler olarak zaten altını seviyoruz. Dolayısıyla burada Türk tüketicisine sunulmak üzere hazırladığımız 1, 5, 10, 20, 50, 100 gramlık sertifikalı, özel güvenlik ambalajlı altın ürünlerimiz var. Bunlara ilave olarak büyük yatırımcılar için ya da kuyumcu esnaf için 1 kilogramlık külçelerimiz var. Bunları hani eritmekte vesairede kullanabilirler ya da büyük yatırım yapabilirler. Bunlara ilave olarak Türk tüketicisinin aslında çok aşina olmadığı ama oransal olarak altından belki daha hızlı getiri getiren ve ulaşması daha kolay olan gümüş ürünlerimiz de var. Bunları da külçe ve yuvarlak olarak bastık. İşte 1/5 onsumuz yaklaşık 6 gram yapıyor. Yarım onsumuz, 1 ons gümüş külçelerimiz var. Buna ilave olarak 5 ons külçemiz, 10 ons külçemiz, 1 kilogramımız, 100 ons külçemiz var. Baktığınızda altının 1 onsu bugün 1800 dolarlar seviyesinde, hatta üzerinde gezerken gümüşün 1 onsu 24 dolarlarda geziyor. Dolayısıyla kısıtlı bütçeli yatırımcı için aslında gümüşe ulaşmak daha kolay ve baktığınızda istatistiksel olarak altından daha çok kısa vadede fiyatı artan ürünler bunlar. Dolayısıyla bu gümüşü de Türk tüketicisinin kullanımına sunmayı planlıyoruz fiziksel olarak. Yani Türk müşteri temsilcileri alındığını duydum internette. Bunların ne zaman topluma hizmet verecek? Bununla ilgili kesin bir tarih var mı? Başladılar. 2 arkadaşımız var. Başladılar. Bunlar satış yöneticilerimiz, Türk satış yöneticilerimiz. Uluslararası satış ekibimize bağlı. Türk müşterilerine hizmet ediyorlar. Türk müşterilerini Kinesis'e kaydetmek için çaba sağlıyorlar. Dolayısıyla bunlar bugün itibariyle hizmetteler. Ekibimiz faal. Az önce söylediğiniz ürünler vardı. 1 ons olsun, 1 kilograma kadar olan Evet. altın ve gümüş ürünlerimiz Evet. vardı. Türkiye'de bunların hangisinin en çok daha popüler olacağını düşünüyorsunuz? Yani demin söylediğim gibi tarihsel olarak biz altını daha çok seven bir toplumuz. Dolayısıyla altının daha çok popüler olmasını bekliyoruz. Ama hani altın nasıl diyeyim size, altın alışkanlığına sahip olmayan ama değerli madenlere yatırım yapmaya planlayan daha hesapçı müşterilerinde, daha hesap yapan müşterilerinde gümüşe yöneleceğini tahmin ediyoruz. Çünkü ulaşım daha kolay. Darphane'de ne kadar külçe üretiliyor ve 2023 yılında son planınız ne? Yani ne kadar ulaşacak? Vallahi size şunu söyleyebilirim. Şu an vereceğim rakamlar şirket sırrı olacağı için, doğrusu sorduğunuz rakamlar şirket sırrı olduğu için vermem doğru değil. Ama şunu söyleyebilirim. 6000 metrekarelik bir tesisimiz var. Amacımız dünyanın liderlerinden biri olmak ya da dünya lideri olmak. Bu cevabı verebilirim ancak. Bu zaten forumdaki arkadaşların sorusuydu. Bu onlara yeterli olacak bir cevaptır bence. Umarım. Umarım daha fazlasını söylemem rekabet açısından doğru olmayacaktır. Evet. Türkiye'nin konumu Kinesis'in büyümesi açısından stratejik olarak nasıl bir öneme sahip? Aslında çok önemli. Türkiye'deki enflasyonist yapı Kinesis'in sunduğu olanaklar açısından aslında mükemmel bir yer. Türk yatırımcısını, küçük yatırımcıyı, tüketiciyi korumaya yönelik aslında mükemmel bir ürün sunuyor Kinesis. Diğer yandan da Türkiye'nin coğrafi ve jeopolitik konumu da buna destek sağlıyor. Şöyle ki, Kinesis'in dediğimiz gibi en önemli özelliklerinden biri sistem içerisindeki
transfer yapabilme kolaylığı ve özelliği. Türkiye'de ne kadar çok yabancı yaşadığını öngördüğümüzde ve yurt dışında bulunan Türklerin de sayısını hesaba kattığımızda aslında Türkiye üzerinden doğacak trafik çok yüklü bir trafik olacak. Yurt dışından Türkiye'ye gelen paralar, Türkiye'den yurt dışına giden paralar, seyahat edenlerin yapacağı harcamalar, Türk halkının köylüsünden kentlisine, zengininden fakirine, altına olan yatırım merakı ve sevgisi her şekilde Kinesis için bulunmaz bir pazar. Son soruma gelecek olursak, bildiğimiz üzere Kinesis'in dünya üzerinde 7 tane büyük kasası var. 13 şu anda. 13 oldu. 13, İstanbul 14. İstanbul 14 oldu. Peki Türkler bu altın ve gümüşleri KAU veya KAG olarak kullanabilmek için Kinesis kasalarına yatırabilecekler mi? Şirket KMS yani Kinesis Monetary System, Kinesis Finansal Sistemi Türkiye'de resmen aktif olduğunda evet. Bugün hayır. Ama sistemi Türkiye'de operasyonel hale getirdiğimizde evet kasalarımız müşterilerimizin fiziksel altın ve gümüşünü kabul edip belli standartlarda olmak kaydıyla bu altını çizmem gereken bir nokta. Yani işte uluslararası piyasada 4.9 kabul edilen standartta altın ya da 3.9 standartta gümüş olmak kaydıyla bunları alabileceğiz. Ya da Darphane'nin bastığı Cumhuriyet altınları gibi altınlar olabilir. Bunları da KAU ve KAG'a çevirebileceğiz. Ama sistemin önce Türkiye'de faal olması gerekiyor. Çok teşekkür ederim verdiğiniz sorulara cevap verdiğiniz için. Evet arkadaşlar, Alp Berker bizi çok güzel ağırladı. Sadece Alp Berker değil, orada Gökhan Aksu ve Alp Berker'in ofisine gitmiştik. Bizi çok güzel ağırladılar. Bizimle çok güzel ilgilendiler. Sorularımıza dolu dolu cevaplar vermeye çalıştılar. Ve güvenlik nedeniyle bizi Darphane'ye götüremediler. Ama yine de bizi oradan boş göndermediler. İnsanlara bunları gösterebilmemiz adına bize gümüş, Jim Forsythe'ın bana insanlara göstermem için gönderdiği hediyeler bunlar. Yeni para Kinesis Money'nin kendine ait olan parası. Şöyle de arka yüzünü göstereyim. Arkasında logosu gözüküyor zaten. Bu büyük paralar 1 onsluk olanlar. İkinci olarak da benim en sevdiğim 1 onsluk madeni para. Arka tarafı da böyle. Bunun sevmemin sebebi gorilli olması, yani daha hoş, daha böyle durması. Daha sonra asıl bizim kanalımızın olan Science for Sound Money olan gümüş madeni parası. Bu diğerlerinden küçük olmasının sebebi de bu bir Kinesis Money bunların Türkiye'de basımını sağlıyor ve bu Türkiye'den farklı ülkelere ithal ediyor. Arkadaşlar aşağıya bırakacağım linklerden bana, Kinesis forumuna, aynı zamanda Kinesis'e kayıt olabilirsiniz. Videoyu eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın.